Real Madrid'in kötü giden sezonu Federico Valverde ve Aurelien Tchouaméni kavgasıyla taşlandı. İki futbolcunun antrenmandaki sert ikili mücadelesi sadece bir faulle bitmedi. Soyunma odasında da devam etti ve Uruguaylı oyuncunun alnındaki dikişlerle son buldu. Bu olay bir takımdaki ilk kavga olmadığı gibi son kavga da olmayacak. Yapılan kontratlar, sponsorluk anlaşmaları ve verilen sözler insan doğasındaki o kontrol edilemez öfkeye yenik düşmeye devam edecek. Gelin birbirinden ilginç sebeplerle ortaya çıkan ve futbolcuları bazen komik, bazen de trajik durumlara düşüren bazı kavgalar inceleyelim. Muhabbetin heybetli gelmeye eklenmeye Muhabberat heybetli mehmumiye efendiye er kıymetli çok şerbetli ay 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 Yallah gider yallah gelsin mukker gider meşvanandir hem Suriye tutulur bak Hüsnü'ye canım geldi Oguchi Onyewu, Zlatan İbrahimovic'i sümük gibi fırlatan tek adam. Evet, yanlış duymadınız. İbrahimovic ve Onyewu kavgası, Valverde-Tchouaméni kavgasına çok yakın bir nedenle çıktı. Onyewu topu Zlatan'dan alırken sert bir müdahale yaptı. Zlatan da saniyeler sonra takım arkadaşına çift alınca kavga başladı. Görgü tanığı Pato, yıllar sonra olayı anlatırken Onyewu'nun Zlatan'ı bir bardağı kaldırır gibi rahatça kaldırıp fırlattığını söyledi. Igual eu pegar esse copo aqui, sabe? Imagina o Ibra. Mano, o cara é muito grande. Ele pegou assim, ó, e soltou. E segurou o Ibra assim, ó. E levantou o braço. Na hora que ele levantou o braço, para, meu Deus do céu, para, vai matar esse cara aí. Amerikalı stoper o kadar güçlüydü ki İbrahimovic kitabında ondan bahsederken bir ev kadar büyüktü sözünü kullanacaktı. Kavgayı ayırmaya çalışan ilk isimse tabii ki Gattuso'ydu. İbrahimovic o kavgada kırılan kaburgasını, karizmasını çizdirmemek için bir yıl boyunca takımdaki herkesten sakladı. 15 guys were on top of us. I broke 3 ribs. But I didn't say nothing to nobody because I would take the blame. Onyewu devre arasında Twente'ye kiralandı. Benzer bir olay malumunuz Galatasaray'da da yaşandı. Melo ve Real arasında şakalaşmayla başlayan olay giderek ciddi bir hal aldı. Fatih Terim iki oyuncuyu da idmandan kovdu. Topu İspanyol oyuncuya fırlatan Brezilyalı devamında onu soyunma odasına çağırınca kavga başladı. Terim olayı basına ertesi gün bizzat kendisi açıkladı. Böyle bir hadise vuku bulmuştur. Rutin esasında olan olaylardan bir tanesi olmuştur. Sen girdin, ben girdim, verdin, vermedim. Şu anda bizden Manisa'ya gelmeyecekler. Bizden antrenmana da çıkmayacaklar. Gereken tüm para cezaları da verilecek. Ancak Kaderin cilvesi bu ya. Gözündeki morluk iyileşen Riera'nın 10 gün sonraki Beşiktaş deplasmanında açtığı ortanın devamında golü atan Melo oldu ve iki oyuncu gole birlikte sevindi. Craig Bellamy ve John Arneri ise benzer bir sevinci 2007'de yaşayacaktı. Şubat ayındaki bir karaoke gecesinde ikili arasında tartışma yaşandı. Bellamy otele dönünce bir golf sopası alıp odasında uyuyan Rize'nin yanına gitti ve bacaklarına vurmaya başladı. Olay kapatıldı ancak işin daha garip kısmı sonra yaşandı. Bellamy birkaç gün sonra Barcelona maçında fileleri havalandırdı ve golf vuruşu sevinci yaptı. Dahası 74. dakikada Rize topu ağlara gönderip galibiyeti getirirken asist yapan da Bellamy olmuştu. Norveçli sol bek maçın ardından olayı kapattık açıklaması yaptı. Well, I think it was destined for both of us. I think both Bellamy and myself had a difficult run before this game, but we put it behind us. We work for the team. That's the most important thing. Jens Lehmann ve Manuel Almuña'nın 2 yıl boyunca birbirlerinin elini bile sıkmadan aynı kaleyi korumaları profesyonelliğin en uç ve absürt örneklerinden biriydi. Rivayete göre Lehmann idmanlarda Almuña'ya kasıtlı olarak sert şutlar çekip hadi kurtar diyordu. Ancak yine kaderin cilvesi yaşanacaktı. Lehmann 2006 Şampiyonlar Ligi finalinde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalınca kaleye Almuña geçti. 75. dakikaya 1-0 önde giren Arsenal 81'de 2-1 geriye düştü ve kupayı Barcelona'ya kaybetti. Mane ve Sané kavgası Bayern Münih'teki ilk kavga değildi. FC Hollywood olarak anılan kulüp dramalarıyla nam salmıştı. Manchester City'ye kaybedilen maçta iki oyuncu sahada tartıştı. Mane soyunma odasında Sané'ye yumruk attı ve Alman oyuncunun dudağı kanadı. Bu olay Mane'nin kulüpteki kariyerinin sona ermesinde büyük bir etken oldu. Frank Ribery ve Arjen Robben başka bir olayın başrolleriydi. 2012'de Real Madrid deplasmanındaki frikikte yaşanan anlaşmazlık devre arasında soyunma odasında Ribery'nin Robben'e vurmasıyla sonuçlandı ve Hollandalı'nın yüzünde morluk oluştu. Fakat olay tatlıya bağlandı ve yıllar boyunca sürecek dostluk daha da güçlendi. İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman literatüre terlik kavgası olarak geçen olayın iki aktörüydü. Toraman'ın kamptaki öğle yemeğine terlikle gelmesi Üzülmez'i sinirlendirdi. Herkes kurala uymak zorundadır. Hocamız kampta kimseleri terlikle aşağı inilmeyecek dedi. Arkadaşımız da terlikle indi. Niye terlikle indiğini sorduğumda benim ayağımda yara var dedi. Sen bana niye söylüyorsun dedi bunları falan. Ama benim zaten sakatlığım var. Yani benim Aşil tendonum sakat olduğunu herhalde bütün Türkiye biliyor. Doktor biliyor, hoca biliyor. Öyle söyleyince biz de sinirimize hakim olamadık. Kavga ettik yani. Tamamen konu bundan ibarettir.
Tekme tokat kavga ederek İstanbul'a gönderilen iki kaptan İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman'ın bundan böyle Beşiktaş formasını bir daha giyemeyecekleri açıklandı. Aradan yıllar geçti ve 2011'deki Ankaragücü maçının devre arasında Deli İbo, Toraman'a soyunma odasında yumruk attı. Beşiktaş yönetimi Üzülmez'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. İbrahim olduğu için bu vedayı da böyle yapıyorum ve eğer müsaade ederseniz kendisine söyleyecek bilmiyorum. Her zaman taşıdığı kaptanlık bantını da bundan sonra özel hayatında kaptan olarak ona hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İbrahim Toraman ise bu olayların kariyerine zarar verdiğini dile getirdi. Lee Bowyer ve Kieran Dyer'ın yumruklaşması Premier Lig'e damgasını vuran olaylardan biriydi. Bowyer, Dyer'ın kendisine bilerek pas atmadığını iddia edip arkadaşına serzenişte bulundu. Dyer da çünkü çok kötüsün minvalinde karşılık verince Bowyer'dan yumruğu yedi. Çıkan kavga sonrası iki oyuncu da maçtan atıldı. Kaptan Alan Shearer soyunma odasında hadi burada da dövüşün derken futbolculuk dönemindeki gaddarlığıyla bilinen Souness ise o kadar güçlüyseniz gelin benimle dövüşün dedi. İki oyuncu ertesi gün hocalarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyip özür diledi. Premier Lig'in yakın tarihinden bir örnekse Everton maçında yaşandı. Michael Keane yaptığı hatadan sonra Idrissa Gueya'ya bir şeyler söyledi ve onu itekledi. Gueya de buna tokatla yanıt verip kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sonraki süreçte buzlar hızlıca eridi ve iki oyuncu sembolik bir boks maçı yaptı. Arda Turan ve Caner Erkin Karam Tayfa oluşmadan önce kavgalarıyla gündeme gelmişti. Galatasaray'ın genç kaptanı sert bir müdahalede bulunan Caner'le tartışma yaşadı ve sonrasında çıkan kavgada Caner'in dudağı patladı. Galatasaray kiralık gelen Caner'in bonservisini almadı ve o da CSKA Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Erkin bir diğer olayı da Trabzonspor maçında kendisine pas vermediği için Anderson Talisca ile yaşadı. Talisca yılan gibi giriyordu araya. Böyle yılan gibi sokuyor. Talisca'nın mesela nereden çıkacağını bilmiyordum ben. Soyunma odasında büyüyen tartışmanın devamında yumruklaşma ve hatta Talisca'nın uçan tekme attığı gündeme geldi. Ancak Beşiktaş bunları yalanladı. Talisca biz her zaman kardeşiz dedi. 2010'da Fabio Bilica ile de bir olay yaşayan Caner son olarak Eylül 2025'te takım arkadaşı Burak Altıparmak'a attığı tokat nedeniyle kırmızı kart görüp kadro dışı kalmıştı. Mauro Icardi de bir başka pas atmama tartışmasının öznelerinden biri oldu. Arjantinli golcü Dani Osvaldo'ya pas vermek yerine şut çekince olaylar başladı. Osvaldo Icardi'nin üzerine yürüdü ve ona saldırmaya çalıştı. Freddy Guarí'nin araya girmesiyle kavga önlenmiş oldu. Icardi maçtan sonra hatalı olduğunu kabul etti. Inter ise Osvaldo'nun kiralık sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı. Fue el momento, se me salía ahí la cadena, un toque, pero después todo bien. Y en el vestuario bien. Sí, sí, bueno, no tan bien. Tampoco pasó nada, ni nos agarramos a piña, ni nada de lo que se imagina. Valverde-Tchouaméni kavgasından 20 yıl öncesine gidiyoruz. Thomas Gravesen ve Robinho Real Madrid'in hazırlık kampında birbirine girdi. Sebebi ise bir çalımdı. Robinho Gravesen'e artistik bir çalım atmıştı. Sonrasında aynı çalımı bir kez daha atınca Julio Baptista'nın aktardığına göre Gravesen sinirlenip hırlamaya başladı. Arsız Robinho bir kez daha aynı çalımı denemek isteyince Gravesen ona sert bir tekme attı. Robinho da altta kalmayıp buna yumrukla karşılık verdi. Gravesen takım arkadaşının üstüne çullanmaya giderken onu diğer oyuncular güçlükle durdurdu. Fabio Capello ikisini de sağdan kovarken Gravesen Robinho'yu öldüreceğini söylüyordu. Olaydan birkaç gün sonra Celtic'e gönderildi. Adresimiz yine Süper Lig. Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kavgası soyunma odasını bekleyemedi ve herkesin gözlerinin önünde oldu. Brezilyalı stoper saha içindeki tepkilerine sinirlendiği Kerem'in yanına geldi ve hem kafa atmaya çalıştı hem de yumruk savurdu. 8 maç ceza alan Marcao özür diledi ve sezon sonunda Sevilla'nın yolunu tuttu. Nihat Kahveci ve Ricardo Quaresma tartışması da sahada gerçekleşenler arasındaydı. Kahveci, bencil oynadığı gerekçesiyle Quaresma'ya tepki gösterince araya oyuncular girdi. İki isim soyunma odasında bu sefer İspanyolca küfürleşti ve yine takım arkadaşları olayın büyümesine engel oldu. Emektar golcünün sözleşmesi ise ilerleyen günlerde feshedildi. Lleva a su equipo como capitán, hablando con sus jugadores, qué es lo que tiene que hacer. David Beatty ve Graham Lesso bu olayların en büyük arenalarda da olabileceğini gösterdi. Blackburn'un oyuncular Şampiyonlar Ligi'ndeki Spartak Moskova deplasmanında birbirine çarptı ve ardından tartışma başladı. Lesso, Beatty'nin yüzüne bir sol kroşe savurdu fakat sonucunda elinde kırık meydana geldi. Hakem Pierluigi Pairetto ise kartına başvurmadı. Olof Mellberg ve Fredrik Lundberg Dünya Kupası sahnesinde iki kez burun buruna geldi. İlki 2002'de antrenmanda Mellberg'in sert faulü nedeniyle olmuştu. Oyuncuların büyümesini engellediği olayın devamı 2006'da yaşandı. Maç taktiğini eleştiren Lundberg, Mellberg ile yumruklaşmaya başladı. İddia buydu. Ancak Lundberg olayın sadece hararetli bir tartışma olduğunu ifade etti.
Hakan Çalhanoğlu, Gökhan Töre ve Ömer Toprak bu olayın bizim milli takımımızda kat be kat fazlasını yaşatan isimler oldu. Toprak ve Çalhanoğlu Töre'yi bir gece kulübüne çağırdığında yanlarında birisi daha vardı. Gökhan eski sevgilisini daha önceden taciz ettiğini söylediği kişinin orada olmasına sinirlenmiş ve bunu Ömer'e söylemişti. Töre otele gittikten sonra bir arkadaşıyla birlikte Hakan ve Ömer'in odasına girince arbede başladı. Töre'nin arkadaşı silah çekince ortalık buz kesti. Bu olay yaklaşık bir yıl boyunca ortaya çıkmadı. Sonrasında patlak verdi ve Gökhan'ın milli takıma çağrılması üzerine Hakan ve Ömer sakatlık gerekçesiyle kadroya dahil olmadı. Sonrasında Fatih Terim araya girip olayı çözüme kavuşturdu. Teknik direktörler bazen tartışmaların ana kahramanı olur. Arsenal'ı 2-0 kaybeden United'da Ferguson oldukça öfkeliydi. İskoç teknik adamın ayağıyla vurduğu krampon yanlışlıkla Beckham'ın kaşına geldi ve sonrasında tartışma büyüdü. Incident which was a freakish. If I tried it 100 times or a million times, it could not happen again. If I did it, I'd carry on playing. Oyuncuların araya girmesiyle son bulan olayın ardından İngiliz yıldız Real Madrid'in yolunu tuttu. Manchester'ın diğer tarafında da Roberto Mancini ve Mario Balotelli arasında bir mevzu yaşandı. Antrenmanda Scott Sinclair'e sert bir müdahale yapan İtalyan forvet vatandaşı Mancini'nin kararıyla idmandan kovuldu. Balotelli çıkmayı reddedince olay büyüdü ve bir anda burun buruna geldiler. Birbirini yıllardır tanıyan ikili olayı tatlıya bağladı ancak Balotelli birkaç hafta sonra Milan'a transfer oldu. Oktay Derelioğlu 90'ların sonunda Beşiktaş'ta iki olayla adından sıkça söz ettirdi. İlki Alpay Özalan'la antrenmanda yaşadığı pas atmama kavgasıydı. İkili arasında büyüyen olayın ardından yönetim kadro dışı kararı verdi. Alpay o yaz Siirt Jetbay'a transfer oldu. Oktay ise başka bir olay nedeniyle Eylül ayında aynı takıma gidecekti. Derelioğlu Serdar Topraktepe'nin eski nişanlısı Sezer Çakır'la evlenince takımda bir gerilim başladı. Olayın magazin gündeminde de bomba etkisi yaratmasının ardından yönetimin kararı iki oyuncunun da gönderilmesi oldu. Topraktepe Kocaelispor'a giderken Derelioğlu ise Siirt Jetbay'ın yolunu tuttu. Takım sporları devasa egoların, hiyerarşinin ve grupların adrenalin fırtınası içindeyken küçük bir odaya hapsedildikleri yerlerden oluşur. Özellikle yıldız oyuncular arasındaki denge bozulduğunda kavgalar kaçınılmaz olur. Bu olaylar bir takımın sonunu getiren bir zehir olabileceği gibi bazen de olumlu bir katalizör olabilir. Melo ve Riera kavgası sonrası gelen şampiyonluk veya Beckham'ın dikişli kaşıyla Madrid'e gidişi bu mevzuların yeni hikayeler doğurabileceğini de bizlere gösteriyor. Valverde'nin açılan yarası belki de Real Madrid'in yeniden doğuşu için gereken o sarsıcı darbedir. Kim bilir?